Yıl 29 Ocak 2024. Bir adam hareketsiz bir şekilde yatıyor, boynu kırık, eli kolu çalışmıyor, bir bilgisayarın mouse'unu bile tutamıyor. Ama o gün sadece düşünceyle ekrandaki oku hareket ettirebiliyor. Şimdi kulağa birazcık bilim kurgu gibi geliyor ama değil. Bu Neuralink'in ilk insan deneyi. Ama bu sadece bir başlangıç çünkü bu videoda 3 tane şeyden bahsedeceğim. Bir çip nasıl beyne yerleşiyor ve beynin düşüncelerini aslında okuyabiliyor. 2. Bir insanı klonlamak bilimsel olarak mümkün mü ve böyle bir şey mümkünse ne anlama gelebilir? 3. Beynini bir bilgisayara yükleyebilir misin? Ya da yüklersen o gerçekten sen misin? Sen o insan mısın? Şimdi işte tam olarak bugün bilimsel kaynaklara dayanarak size teker teker bunu anlatacağım ama bazı cevaplar sorulardan daha çarpıcı. Şimdiden uyarayım. Öncelikle ben Selin ve bu kanalda özellikle teknoloji ve bilim ile ilgili videolar üretiyorum. Hala kanala abone değilsen abone olmanı rica edeceğim. Bugün tam olarak bilimin nörobilim tarafındayız. Ama bu sıradan bir nörobilim anlatısı değil elbette. Bu sadece insanlığın yeniden kendini tanımlama biçimi. Hazırsan başlayalım o halde. Bölüm 1. Neuralink ve beyin bilgisayar arayüzleri. Şimdi öncelikle sorumuz şu olması gerekiyor. Beyin nedir? Beyinde neredeyse 86 milyar nöron var. Ve bu nöronların hepsi birbiriyle bağlantılı ve tüm bağlantıların neredeyse 100 trilyon olduğu biliniyor. Aslında her düşüncemiz, her tepkimiz, her söylediğimiz şey birer elektriksel sinyalinden ibaret sadece. Sen herhangi bir hareket yapmaya karar verdin, tamam mı? Beynin motor korteksindeki nöronlar bir anda ateşlenmeye başlıyor. Bu sinyal önce omuriliğe, oradan kaslara gidiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Senin elinin hareketini gerçekleştirmiş olmuş oluyor. Tamam, yani işleyiş böyle ama ya buradaki bağlantıların hepsi bir kopukluk varsa burada? Hani mesela omuriliğin zarar gördüyse, sinyal ulaşmıyorsa kaslarına. İşte Neuralink tam olarak bu soruyu sordu. Sinyalleri doğrudan okuyabilir miyiz? Şimdi öncelikle Neuralink'in ne olduğunu anlatayım. Neuralink 2016'da Elon Musk ve bir takım nörobilimciyle birlikte kurulan bir şirket. Geliştirdikleri cihazın adı da N1 yani telepati. Yani para büyüklüğünde bir metal düşünün, bu da kafatasına yerleştirilebiliyor. Bu paranın içerisinde de ince ince binlerce elektrot teli var. İşte her birinin bir insan saçının neredeyse 1/10 kadar olarak söyleyebiliriz. Teller var ya, motor korteksteki nöronların elektrik sinyallerini okuyabiliyor. Kablosuz olarak da dışarıya gönderebiliyor. Ve bir tane de algoritma bu sinyalleri çözümlüyor ve hangi sinyal hangi harekete karşılık geliyor bunların analizini yapabiliyor. Şimdi ilk insan deneyi. 29 Ocak 2024'de gelelim. Neuralink FDA onaylı ilk insan deneyini gerçekleştirdi bu tarihte. 19 yaşında omurilik hasarı olan bir tane genç denek buldular. Geçirdiği operasyondan sadece birkaç hafta sonra sadece düşünce gücüyle ekrandaki fareyi oynatabildi. Video oyunu oynadı, satranç oynadı, yazılım tasarımı yapabildi. 2025'in ortasına gelindiğinde ise 7 tane denekte N1 implantı olmaya başladı. Kasım 2024'te de Cowboy adlı çalışmayı duyurdular. Yani kısaca hedef aslında robot kolları zihin gücüyle hareket ettirebilmekti. Mayıs 2025'te de FDA, konuşma kaybını geri kazanabilmek için de Breakthrough Device Designation verdi. Ama şimdi burada birazcık durmamız gerekiyor çünkü etiği birazcık konuşmamızın zamanı geldiğini düşünüyorum. Şimdi Neuralink'in hayvan deneyleri neredeyse 1500 tane hayvanın ölmesine sebep oldu ve tabii ki de bu belgelendi. Duke Üniversitesi'ndeki bir tane nörobilimci ise, yani BCI'ın babası olarak bilinen bir nörobilimciden bahsediyoruz, şöyle bir şey söyledi. Beyne implant sadece çok ciddi vakalar için düşünülmeli. Sağlıklı insanlara çip takmak bir bilim değil, aslında büyük bir risk olduğunu söylüyor. Ve şu an tartışılan asıl soru, bu çip ilerleyen zamanlarda hafızayı güçlendirebilir mi? İşte mesela internete bağlanabilir mi? Başka biri bizim mesela beynimize erişebilir mi? Ya da biz başkasının beynine erişebilir miyiz? İşte burada aslında sorular artık daha da fazla hale gelmeye başlıyor. Bölüm 2. İnsan klonlama. Bilim ne diyor? Şimdi klonlama nedir? Biliyorsunuz ki 1996'da Dolly adlı bir tane koyunun klonlamasını ortaya koymuşlardı. Ve dünya ilk kez canlı bir memelinin klonlamasının mümkün olduğunu görmüştü. Şimdi kullanılan yöntemin adı da somatik hücre çekirdeği transferi. Tamam da yani bu nasıl çalışıyor anlatayım. Şimdi elimizde bir tane dişi yumurta hücresi var. Bunun çekirdeğini çıkartıyorlar. Şimdi klonlanmak isteyen bireyin de vücut hücresinin çekirdeği de çıkarılıyor ve oradaki boş yumurtaya aktarılıyor. Elektrik darbeleri sayesinde de hücre bölünmeye başlıyor, yani uyarılıyor. Elimizde artık bir embriyo var ya, bu da taşıyıcı bir rahme aktarılıyor. Şimdi tabii teorik olarak mesela bu süreç insanlara da uyarlanabiliyor bu arada. Tabii daha önce hiçbir gerçekliği ispatlanmadı bildiğimiz kadarıyla.
Yani çünkü insan hücreleri daha karmaşık yapılara sahip ve bu epigenetik olarak da henüz kopyalanamıyor. Yani bu epigenetik bellek temizlenemiyor henüz. Tabii ki de eğer insan klonlama deneyleri yapılsaydı ciddi anomali riskleri taşıyacağı da bir gerçek yani. Klonlamanın 2 tane farklı amacı var ama bunları birbirinden ayırmak oldukça önemli. İlki üretici klonlama. Burada bir insan klonunun ortaya konulması amaçlanıyor aslında. Bu dünya genelinde neredeyse evrensel bir biçimde yasak. 50'den fazla ülkede mesela açıkça yasaklanmış durumda yani. Bilimsel konsensus açık. Hem teknik olarak imkansız gözüküyor, yani gözükmüyor ama gözüküyor, hem de etik olarak neredeyse koşulsuz tartışılmıyor. İkincisi terapötik klonlama. Yani burada aslında hedef insan ya da herhangi bir cisim değil, kök hücre klonlaması. Burada amaç hastaya özgü kök hücre üretmek, klonlamak. Bu kök hücreler de işte kalp rahatsızlığı, Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor. Tabii bu alanda hala aktif olarak çalışmalara devam ediliyor. Henüz benim bildiğim kadarıyla çok böyle gözle görülür bir ilerleme yok ama oldukça gebe ilerlemeye. Burada şeyi merak ediyorum. Diyelim ki genetik olarak insanın klonlanması mümkün ve senden bir tane daha genetik olarak klonlanmış halin var. Soru şu, bu gerçekten sen misin? Muhtemelen buna bir kısım evet diyebilir, bir kısım hayır diyebilir ve çoğunluğumuz da bilmiyorum diyebilir. Peki neden? Neden acaba bilmiyoruz ya da hayır diyebiliriz böyle bir soruya? Ya burada aslında cevap çok basit çünkü bizler sadece genlerden ibaret değiliz bildiğimiz kadarıyla. Çünkü beyin dediğimiz şey deneyimlerle şekilleniyor. Her öğrendiğimiz şeyde nöronlar arasında yeni bir bağlantı oluşmasına sebep oluyor. Şimdi mesela genetik olarak aynı klonun var ama farklı çevrelerde yetişirse bu sefer sen gerçekten sen olabilir misin? Ya işte bu imkansız gözüküyor. Buna örneği de verebiliriz. Yani özdeş ikizlerin birbiriyle aynı olmama örneğini de verebiliriz. Şimdi 2026 yılında Japon bir bilim insanı kök hücre üretmenin bir yolunu buldu. Bunun adı indüklenmiş pluripotent kök hücreler. Mesela sıradan bir deri hücresini alıyorsun, bunu embriyonik bir kök hücresine dönüştürüyorsun. Buluş çok çığır açtığı için yani Nobel ödüllü bir buluş. Ve terapötik klonlama tartışmasını da büyük ölçüde geride bırakmış oldu. İşte 2025 yılına geldiğimizde de ortadaki tablo şöyle bir şey oldu. Şimdi üretici klonlama yasak, yani istemiyoruz. Terapötik klonlama ise büyük ölçüde gereksiz hale geldi ama hala tabii çalışmalar devam ediyor. Peki buradan daha büyük bir soruyla karşı karşıya kalabiliriz. DNA'sı kopyalanmış bir varlık kim sayılır? Bölüm 3. Zihin yüklemesi. Ölümsüzlük mümkün mü? Zihin yüklemesi konusuna geldiğimizdeki fikir şu. Beynini atomik düzeyde haritalandırabilirsen, bu haritayı da bilgisayarda çalıştırabilirsin. İşte o bilgisayarda sen olacaksın yani. Peki teorik olarak böyle bir şey için ne gerekir? Birinci olarak tabii ki de beynin tüm haritası neredeyse 86 milyar nöron ve 100 trilyon da bağlantı demek. İkincisi de bu haritanın tabii ki de işlevsel olarak simüle edilebilmesi. Üçüncü olarak da bu simülasyon gerçekten bilinçli mi? Tamam, peki böyle bir süreç izlemek gerekiyor ama biz şu an günümüzde bunun neresindeyiz? Araştırmacılar küçük organizmaların tam bağlantı haritasını çıkarabildi. Meyve sineğinin beyninin haritası tam anlamıyla çıkartılabildi örneğin. Bunun yanında tabii fare için de önemli veriler mevcut. İnsan beyninin de küçük bölgeleri, parçaları elektron mikroskobuyla nanometre çözünürlüğünde incelendi. Ama tüm insan beynini tabii ki de haritalandırmak bu tabii ki de çok büyük bir işlem hacmi olduğu için şu anlık mümkün değil gibi gözüküyor. Yani böyle bir haritayı çıkartabilsek bile o haritayı çalıştırabilecek bir hesaplama gücümüz yok. Belki kuantum bilgisayarları ortaya çıktığında başka bir şey konuşabiliriz. Hala o videoyu izlemediyseniz bu arada açıklamalar kısmındaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Peki bu noktada bilim nerede duruyor? Şimdi Mayıs 2025 yılına geldiğimizde bir nörobilimci bir çocuğun sorusuna şöyle bir yanıt verdi. Zihin yüklemesi teorik olarak imkansız değil ama bugün itibariyle hiç yakın değiliz. Düşünce önderi Ray Kurzweil 2045'i hedef gösteriyor. Akademisyenlerin çoğunluğu da en erken 60 ila 100 yıl arasında diyor. Bazıları ise hiç böyle bir şey mümkün olmayacağını söylüyor. 2025-2026 yılına geldiğimizde de Carbon Copies Foundation şunu yapıyor. Veri toplamayı bıraktılar. Çünkü artık yeterince veri var elimizde. Şimdi bu noktada artık geldiğimiz şey doğrulama. Gerçekten elimizdeki tüm veriyi simüle edebilir miyiz? Bu soruyu cevaplayabilmek için ise Brain Emulation Challenge başlatıldı. Henüz tabii ki de elimizde büyük bir başarı yok ama alan ölü değil. Diyelim ki zihin yüklemesi gerçek oldu, beyin haritalandı ve bilgisayarda çalışıyor. Bu dijital varlık seni seviyor, anılarını biliyor, korkularına karşı hassas. Sesinde bile senin titreşimin var. Ama burada hala büyük bir soru. Hangisi sen? İşte buna felsefede bilinç aktarımı sorunu deniliyor. Bunu tabii bilim yanıtlayamaz ama çünkü bilim dediğimiz şey bilincin tam olarak ne olduğunu bile bilmiyor. Tamam, peki birazcık daha günümüze gelirsek. Bu zihin yüklemesi vesaire biraz daha uzaktaki bir konu ama günümüzdeki konu ne?
Günümüzdeki konu şöyle bir şey. Zihin ve makine entegrasyonu. Şimdi Ocak 2025'te Science dergisinde yayınlanan bir çalışma var. Chicago Üniversitesi araştırmacıları, biyonik bir elin dokunma hissini simüle etmeyi başardı. Beyne verilen elektrik uyarıları sanki el gerçekten hissediyormuş gibi bir his yaratıyor. İşte direksiyonun elinizde dönerken bunu hissedebilmeniz gibi bir histen bahsediyorum. Şimdi Aralık 2024'te de bir çalışma daha var. Somatosensör kortekse verilen çok elektrotlu bir uyarı daha hassas ve kararlı dokunma sinyalleri üretebiliyor. Ve 2025'te Science News'ta şöyle bir şey yazdı. Mühendisler artık protezi bedenin sınırlarına göre değil, bedeni proteze göre yeniden şekillendiriyor. Yani sinirler yeniden yönlendiriliyor, kemikler artık ankraj noktası olarak kullanılıyor. Yani insan bedeni ve makine iki farklı şey olmaktan çıkmış halde. Burada aslında tartışmamız gereken en büyük noktalardan biri de insan olmak artık ne demek? Peki şimdi sana bir şey sormak istiyorum. Gerçekten birinin beynine çip takmasını ister miydin? Bunu yorumlara yaz. Gerçekten merak ediyorum. Hala kanala abone olmadıysanız abone olmanızı rica edeceğim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve hype'lamayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.